Bu videomuzda CLion'da CMake ve Ninja nasıl kullanılır onu göstereceğim. Sizlere verdiğim bu videodaki zip dosyasını unzipleyin. Video 4 adlı klasörün içine giriyorum. Ana building dosyamız cmakelist.txt ve diğer header ve cpp'ler burada bulunuyor. Buranın dosya konumunu kopyalıyorum. CLion'a gelip open diyorum. Yukarıdan dosya konumunu yapıştırıyorum. Enter diyorum ve dosya konumu açıldı. Buradan istersem klasörü tıklayabilirim veya cmakelist.txt'ye çift tıklayarak açabilirim. Bunu proje olarak açmak ister misiniz diye soruyor. Evet diyelim. Trust Project diyorum. Bu folderdaki her şeyi de trust yapsın. Açar açmaz hangi profili kullanmak istediğimizi soruyor. Biz zaten Clang ve MSVC compiler'a profilimizi eklemiştik. Buradan Clang'i seçiyorum. Bu Ninja olabilir, bu da debug olarak kalabilir. OK diyorum. Projemiz açıldı. Project Explorer'da en yukarıda gördüğünüz turuncu klasör bizim build dosyalarımızın olduğu yer. En baştan başlamak için bu klasörü de siliyorum. Şimdi sadece CMake ve diğer kaynak kodlarımız var. cmakelist.txt'ye sağ tıkladım. Reload CMake Project kısmına basıyorum. İşte şimdi CMake penceresinin ne olduğunu öğrenebiliriz. En yukarıya geldim. Mavimsi olan renk PowerShell'e çalıştırdığı komutu gösteriyor. İnceleyelim. Buraya cmake.exe'yi vermiş. Buradan sonra yazılacak her şey cmake.exe'ye argüman olarak verilecek. Build type olarak debug diyor. Peki niye debug dedi? Çünkü yukarıdan edit cmake profile seçeneğine tıklarsam buradan build type olarak debug seçili olduğunu görebilirsiniz. İstediğimiz profili buradan hızlıca seçebiliriz. Generator olarak yani builder olarak ninja.exe'nin dosya konumunu verdiğini görüyorsunuz. Buraya C compiler'ın konumunu vermiş ve aynı şekilde C++ compiler'ının dosya konumunu vermiş. Burada gördüğünüz CSX C++ demek. Ve son olarak bir generator seçmemiz gerekiyor ve generator olarak Ninja seçilmiş. Kısa çizgi S ise source yani dosya konumumuzun olduğu yer. Yani bu klasörü veriyor. Ve kısa çizgi B yani build dosyalarının oluşturulacağı konum. O da şu an oluşturduğu CMake Build Debug klasörünün olduğu konumu verdi. Önceki videoda anlattığım iki aşamalı building işleminin birinci aşaması bu kadardı. CMake penceresinde girilen komuttan sonra output olarak nelerin yazıldığına bakalım. Burada C ve C++ compiler'ının bulunduğunu söylüyor. Birkaç testler yapıyor ve en son birinci building aşamasının tamamlandığını söylüyor. Ve build dosyamızın buraya kaydedildiğini söylüyor. Şimdi build dosyalarımızı daha da yakından inceleyebiliriz. Turuncu klasörü çift tıklayarak açıyorum. Build.ninja'dan başlayalım. Burası tüm gereken build komutlarını içeren ana build dosyamızın bulunduğu yer. Her bir kaynak kodunu compile ederken gereken kurallar, linker kuralları, dependency management, özel build scriptlerimiz burada bulunacak. Hızlıca içine bakalım. Projemizin adı, configuration olarak debug, CMake files klasöründen rules.ninja'yı ekle diyor. Buraya da birazdan geleceğiz. 52. satıra kadar indim. Burası en önemlisi compile için gerekli komutların yazıldığı yer. Main.cpp'yi nasıl main.object dosyasına çevrilmesi gerektiğini gösteriyor. Biz projemizi debug yaptığımız için de debug sembol dosyası pdb'ye de dönüştürülüyor. Yukarıdaki main.cpp'de yaptığı her şeyi random name için de aynısını yapıyor. Biraz daha aşağıya indim ve şimdi linker kısmına geliyoruz. Exe dosyasını burada oluştur diyor. Main.object ve randomName.object dosyalarını alıyor. Linker argümanları ise linker'a verilecek flagler, argümanlar ise tam da burada. Bakın buradaki link libraries kısmı çok önemli. Çok dikkatli bakın. Bu object dosyalarımızı kernel32.lib, user32.lib ile linkliyor. Bu lib kütüphaneleri ise DLL'de yazılı olan fonksiyonları çağıracak. Yani kernel32.lib, kernel32.dll'in içerisindeki fonksiyonları çağıracak. Bu kernel32.lib ise geliştirdiğimiz herhangi bir
Windows uygulamasının Windows'ta temelde çalışmasını sağlayacak. Ninja.exe'nin oluşturduğu en önemli dosya buydu. Son olarak rules.ninja dosyasını göstermek istiyorum. CMake-Files'ın içine giriyorum ve buradan rules.ninja'ya tıklıyorum. 23. satırdaki rule kısmına geldim. Rule bir isim, CSX compiler -video 4 diye gidiyor. Gerisi direkt bir komut satırına girilen komut gibi görünüyor. Bakın burada clankcl.exe var. Yani compiler'ımızın exe'si. Gerisi ise upuzun bir compiler flag verilmesinden ibaret. Burada yazılan ismi kopyalıyorum. Build.ninja'ya geri geliyorum ve arattığımda gördüğünüz gibi main.cpp'yi object dosyasına çevirmek için gerekli compile komutunu kullanırken tıpkı bir fonksiyon gibi direkt burayı çağır demiş oluyor. Ninja'nın yaptığı iş aslında bu kadar basit ve bu kadar basit olduğundan dolayı da bu kadar hızlı. Ve son olarak burası da aynı linker için gerekli komutların girildiği yer ve bu isim ise build.ninja'nın linking işlemi yapacağı sırada kullanacağı fonksiyon olarak düşünebilirsiniz. Kısaca ne öğrendik? Rules.ninja komut satırı için asıl girilecek compile ve linker komutlarını yazar. Build.ninja ise o komutları çağırır. Artık Ninja'dan çıkabiliriz. Aşırı derinlemesine inmeden güzelce öğrettiğimi düşünüyorum. Şimdi cmakecache.txt'ye çift tıklayalım. Burası cmake'in komutlarının tutulduğu yer. Birçok komut varsayılan olarak bir değer verilirken istediğimiz komutları da istediğimiz şekilde değiştiriyoruz. Şimdi içine birazcık bakalım. Build türümüz debug olduğunu söylüyor. Mesajlar renkli olsun mu diye soruyor. C++ compiler konumu yazıyor. C compiler konumu yazıyor. C++ için standart kütüphanelerin isimleri burada yazıyor. Eğer herhangi bir cmake komutuna ne verildiğini öğrenmek istiyorsak bu dosyaya bakacağız. Bu kadar yeter. Şu an build aşamasının birinci aşaması gerçekleşti. Yani o komut satırına yazılacak komutlar oluşturuldu. Ama henüz çağrılmadı değil mi? İkinci aşamaya geçmek için yani o komutları çalıştırmak için tekrardan build tuşuna basmamız gerekiyor. CMake cache'i kapatıyorum ve yukarıdan tekrardan run tuşuna basıyorum. Şimdi hem building başarıyla gerçekleşti hem de projemizin executable'ı çalıştı. Şimdi ikinci build aşamasında neler gerçekleştiğine bakalım. Tekrardan cmake.exe'yi veriyor ve argüman olarak bu sefer build yapmasını söylüyor. Dosya konumumuzu veriyor ve target olarak ise video 4'ü veriyor. Target bir kütüphane olabilirdi, özel bir script olabilirdi veya şu an kullandığımız bir executable olabilirdi. cmakelist.txt'ye geliyorum. Bakın burada add executable yazıyor. Yani exe dosyası oluştur diyor. Exe dosyasının içerisinde ise bu kaynak kodları bulunsun diyor. Add executable'ın içine geldim. Ctrl P yazdım. Olabilecek tüm argümanları gösteriyor. Name ise işaretli. Yani şu an name kısmındayız. Name'e video 4 yazmışız. Birazcık sağa geliyorum. Ctrl ve sağ ok tuşuyla bir sonraki harfe geçiyorum. Source 2 yazıyor. Yani kaynak kodlarını artık girebilirsin diyor. Main.cpp olarak vermişim zaten. Tekrardan bir sonraki kelimeye geçiyorum. Yine source 2 diyor. Yani yine kaynak kodları istiyor. Bir sonraki kelimeye geçiyorum. Yine source 2. Yani sonsuza kadar kaynak kodları vermemizi sağlıyor. CMake komutlarının nasıl çalıştığını aynı burada Ctrl P ile bakabilirsiniz. Tekrardan aynı örneği yapalım. Project kısmına geliyorum. Ctrl P yapıyorum. Project name diyor. Zaten video 4 yazılmış. Sona kadar geliyorum ve bir space'e basıyorum. Language name diyor. Language name'imiz CSX olabilir. CSX verdiğim gibi de gördüğünüz gibi çalıştı. CMake minimum required kısmına geliyorum. Ctrl P diyorum. Version diyor. Zaten version yazılı. Yan tarafa geçtiğim zaman ise minimum yazıyor. Buraya istersem gerekli policy'leri de ekleyebilirim. Son olarak tüm bu kaynak kodları statik olarak bir exe üzerinde linklenecekler. Ancak unutmayın, kernel 32 gibi Windows'un kütüphanelerine varsayılan olarak dinamik linklenmeleri gerek. Şu an add executable'ın içerisindeki gördüğünüz tüm bu kaynak kodları statik olarak tek bir exe dosyası içerisinde linklenecekler. Ancak eğer ben isteseydim randomname.header ve randomname.cpp'yi alır, onları yeni bir kütüphane olarak oluşturur ve daha sonra bu main.cpp'yi onlarla dynamic olarak linkleyebilirdim.
Bu kursumuzda build ile uğraşmamak için tüm kaynak kodlarımızı aynı burada gördüğünüz gibi hepsini tek bir executable içerisine toplayacağız. Ve son videoda tüm kaynak kodlarımızı kendi kütüphanelerimize ayırıp dynamic olarak linkleyeceğiz. Tekrardan turuncu klasörümüze geldim. Bakın exe'miz burada görünüyor. Bir altında ise pdb dosyası var. O da debug sembollerini tutuyor. Böylelikle debugging yapmamıza olanak sağlıyor. Yukarıdan Debug, Edit CMake Profiles kısmına tıklıyorum. Build Type kısmında debug yapabiliriz, release yapabiliriz, release with debug info yapabiliriz ve minimum size release yapabiliriz. Release, debug sembollerinden arınmış ve optimizasyon için gerekli compiler flagleri verilmiş demek. Ancak fazla yüzeysel olduğunu söylemem gerek. Compiler'a flag olarak optimizasyon anlamına gelen O3 mü yoksa O2 mi veriliyor buradan göremiyoruz. Toolchain kısmından compiler seçiyoruz. Compiler'ı indirdiğimiz videoda hatırlıyorsanız MSVC ve ClankCL yapmıştık. Buradan istediğimizi seçip o compiler ile projemizi compile edebiliriz. Generator kısmında bir ton seçenek görüyorum. Buradan Visual Studio 17'yi seçip OK diyorum. Önceki build klasörümüz gri olmuş. Yani CLI'ın artık bunu kullanmıyor. Bunu silebiliriz. Yeni build klasörümüzü açıyorum. Bakın burada .cln, .vcxproj, tüm bunlar MS Build'un oluşturduğu Visual Studio projeleri. Buradan Open in Explorer diyorum ve .sln'e çift tıklayarak Visual Studio ile de açabilirim. Şimdi tekrardan Ctrl Alt S ile ayarlara geliyorum. Build Execution Deployment'tan CMake'i seçiyorum. Generator'ı tekrardan Ninja'ya ayarlıyorum. Ve Apply diyorum. CMake'in en sevilen yanı da burası. Sadece CMake scriptleri yazıp bunu istersek MS Build'e, istersek Ninja'ya, istersek de Linux kernelinin kullandığı Makefiles'a dönüştürebiliriz. Ancak sizlere tavsiyem her zaman Ninja'yı kullanmanız olacak. Tekrardan projemi Ninja'ya aldım ve OK diyorum. Eğer yaşadığımız bir problemden dolayı en baştan building yapmak istersek ya buradaki turuncu klasörü komple sileceğiz ve CMake'e sağ tık Reload CMake Projects kısmına tıklayacağız. Ya da Shift Reset Cache and Reload Projects kısmına tıklayacağız. Bunun kısa yolu ise pause tuşu. Yani pause tuşuna bir kere bastığım zaman her şeyi sıfırdan başlatacak.